Merhaba arkadaşlar, Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İlknur Dökmez. Bugün sizlere timsah gözü bileklik yapımını göstereceğim. Gerekli olan malzemeler, aletlerimiz 11'e 0 Miyuki markasının yuvarlak kesimli boncuğu, 8'e 0 Miyuki markasının yuvarlak kesimli boncuğu, boncuk ipi, kapama, istediğiniz kapamayı kullanabilirsiniz, halka, boncuk iğnesi, doğal taş veya inci boncuk kullanabilirsiniz. 6 milimlik büyüklüğünde kullanacağım. Ama burada köşeli olduğu için bu doğal taş 6 milimlik 7 milimlik arasında biraz büyük olarak burada kullanmıştım. Uydu. Bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Unutmadan şunu da belirtmek istiyorum. Doğal taş ve Miyuki markasının boncuğu burada da var. Gördüğünüz gibi bu boncuklar elbeyaz.com'dan gelmişti. Elbeyaz'ın kanal takipçilerime ve abonelerime %3'lük bir tasarruf kuponu var. Şu an ekranda görüyorsunuz. Sizler de eğer alışveriş yapmak isterseniz bu indirim kuponunu yazıp alışverişlerinizde tasarruf yapabilirsiniz. Çek kristali görünümlü doğal taş ve ince de Dolar Beatbox'tan gelmişti. Dolar Beatbox'un adresini de internet sitesinde bu videonun açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Onlara da bakabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. İpime stop boncuğu taktıktan sonra iğneme bir tane 8'e 0 boncuk ve 8 tane de 11'e 0 boncuk takıyorum. Aşağı kadar indiriyorum. Bu kısım kapamayı takacağımız yer olacak. Yani halka bölümü. İçinden bir kere dolaşalım ve düğüm atacağız. Eğer dikebileceğiniz bir kapama kullanacaksanız o zaman bu kısmı biraz uzun bırakmanız lazım. 15 santim ya da 20 santim. İpimi şimdi kesmeyeceğim. İşin sonunda keseceğim. Sonra açılma olmasın diye. İpim şu an burada. Ben bir boncuk ilerliyorum. Yani 8'e 0 boncuğun içinden ilerledim. Ve buradan çıkmıştım. Ve sonrasında bir tane 11'e 0, bir tane 8'e 0 ve bu şekilde birer birer sırayla alıyoruz. 11'e 0 boncuktan 8 tane olacak şekilde ve 8'e 0 boncuktan da 7 tane olacak şekilde diziyoruz bu şekilde. İpim şu an burada. Ve buradan yukarıdan, yani tam tersinden oluyor aslında. Buradan giriyorum. Ve burada bir halka oluşturuyorum. Böyle. Ve bu çek kristalinden alıyorum. Ya da doğal taştan da takabilirsiniz. Bu şekilde. Ve hemen böyle düz olacak şekilde buradan giriyorum. Yön önemli. Aynı yönden girdim farkındaysanız. Eğri olmaması için. Ve hemen tekrar kristalin içinden, yani doğal taşın içinden geçiyorum. Bu şekilde yukarıya çıktık.
İpimiz buradan çıkmıştı. Şimdi buradan gireceğiz. Buradan şöyle döndü. Buradan bir tane de boncuk ilerliyorum. Ve bu boncuktan çıktık. Şimdi 5 tane boncuk iğneme takacağım. İpimi 11'e 0 boncuktan 5 tane taktıktan sonra gördüğünüz gibi şu an burada ip. Hemen karşısındaki şöyle boncuktan gireceğim. Şöyle de yapabiliriz. Karıştırmamak için hizalayacağız. Şöyle ilerliyorum hatta ve buradaki boncuğa doğru geleceğim. Böyle. Ve iğneme 5 tane boncuk taktım. İpimiz burada. Yine biraz önce yaptığımız gibi tam karşısındaki boncuktan aynı yönden bu şekilde giriyorum. Ve buradan boncuktan geçiyorum. Buradan doğal taşın içinden aşağı doğru iniyorum. Ya da kristalin de diyebiliriz, fark etmiyor. Şaşırabilirim. Buradan tekrar 8'de 0 boncuğun içinden geçiyorum. Gördüğünüz gibi ilk gözü yaptık. Devam ediyoruz. Aşağı kısımdayız. Ve şimdi bir tane 11'e 0, bir tane 8'e 0 ve bir tane 11'e 0 boncuk taktım. İpim burada. Yukarıdan geçiyorum aşağıya doğru tekrar ve burada bir artı oluşturacağım. Buradan içinden bir kere dolaşalım sağlam olması için. Ve gördüğünüz gibi ilk başta yaptığımız gibi boncukları yine alıyoruz. 11'e 0 boncuktan 8 tane, 8'e 0 boncuktan da 7 tane alıyoruz. Yani sırayla aldığımız zaman bu şekilde. Ve ipim burada şu an. Hemen tersten giriyorum. Bu şekilde. Bir tane kristal taktım. Kristali bu şekilde koyduktan sonra gördüğünüz gibi ip burada şu an. Ve hemen karşısındaki boncuktan gireceğim. Şöyle de yapabiliriz. Karıştırmamak için. Şöyle. Pardon. Sadece 8'e 0 boncuktan geçiyorum. Ve yukarı doğru tekrar içinden dolaşıyorum. Ve buradan ilerliyorum. 1 ve 2. Altı sabitlemiş olduk yani. Ve tekrar iğneme 5 tane 11'e 0 boncuktan taktım. Ve hemen şöyle yaptığımız zaman yani buradaki boncuktan geçiyoruz. Yani ilk baştaki. Şöyle kayabilir, düzeltin. Ve buradan ilerliyorum. 1
ve 2. Boncuktan çıktım, 11'e 0 boncuktan. Buradayım ve hemen karşısındaki boncuktan geçiyorum ve pembe boncuktan da geçiyorum. Takıldı. Şöyle. Alt taraf bol olabilir. O yüzden içinden bir kere dolaşabiliriz. Hem de düzelir. Düzgün olur yani. Alttaki ilk başta eklediğimiz boncuklardan böyle geçiyorum. Gördüğünüz gibi altı toplandı, iyi oldu böyle. Ve buradan aşağıya iniyorum. Yani kristalin içinden. Bu şekilde indim. Sekize 0 boncuktan da geçiyorum. Devam edebilmemiz için şu arayı yapmamız gerekiyor. O yüzden iğneme bir tane 11'e 0, bir tane 8'e 0, bir tane 11'e 0 boncuk taktım. İpim burada. Ben buradan giriyorum. Bu şekilde. Ve içinden bir kere dolaşalım. Sağlamlık için. Ve burada tekrar bir modele başlamamız için ilk önce 6 örüyoruz. Bu şekilde gösterdiğim gibi alıyoruz boncukları, yuvarlak halka yapıp doğal taşı ya da kristal takıyoruz sonra. Eğer yapamazsanız videoyu tekrar başa alıp aynı şekilde devam edebilirsiniz. Tabi bunun da bir çözümü var. İsterseniz hızlandırabilirsiniz ya da yavaş yapabilirsiniz. YouTube ayarlarında genelde sağ üst köşede oluyor. Ayarlara gelip oradan oynatma hızını değiştirebilirsiniz. Aletlerimi alıyorum. Halkayı böyle ayırdım. Şuradan kapamayı takıyorum. Ve yaptığım halkadan da girdiriyorum. Ve şimdi kapatayım. Bu tarafı taktım ve diğer tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Halkayı açtım.
Burada gösterdiğim gibi aynı şekilde devam edeceksiniz. Videoyu başa alıp tekrar izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Çok şeker oldu hepsi. Çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer video uzun ya da kısa geldiyse YouTube ayarlarından yavaşlatabilirsiniz veya hızlandırabilirsiniz. YouTube'a geliyorsunuz sağ üst köşeye doğru. Orada bir çark var. O çarka tıklıyorsunuz. Oradan ayar yapabiliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.